Yakın zamana kadar Türkiye'ye neredeyse her alanda askeri ambargo uygulayan, silah satışını durduran bir Almanya vardı karşımızda. Fakat bugün tabloya bakıyoruz, Alman Savunma Bakanlığı'ndan heyetler Aksaz Denizüst Komutanlığı'na gelip insansız deniz araçlarımızı inceliyor. Alman gazeteleri Roketsan'ın ürettiği Tayfun füzelerine ve Yıldırım Han balistik füze sistemine gösterilen ilgiyi yazıyor. Üstelik bununla da kalmayıp Patriot'ları ülkemize konuşlandırıyorlar. Amerika'nın Almanya'yı Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine diğer NATO müttefikleriyle birlikte acilen alternatif planlar üzerinde çalışmaya başladılar. Alman Welt gazetesinin haberine göre Amerikalı şirketlerle ortak üretime paralel olarak Türkiye'den doğrudan gelişmiş silah sistemleri satın almaları ciddi gündemde. İstedikleri silahlar Roketsan üretimi Tayfun Block 4 hipersonik füzesi ve daha yeni ilk kez kamuoyuna tanıtılan Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han. Elbette Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bu alımların Avrupa Birliği'nin ortak fonu SAFE üzerinden gerçekleşmesine kesin olarak karşı çıkacağı biliniyor. İşte bu yüzden Berlin masada iki kritik seçenek üzerinde duruyor. İlki füze anlaşmasının doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması. İkincisi ise Avrupa Birliği içinde Almanya öncülüğünde Türkiye'den silah alımını finanse edecek daha küçük, esnek bir koalisyon oluşturulması. Peki ne oldu da bize silah satmaya bile çekinen Almanya bugün Türk savunma sanayisinin kapısını çalıp işbirliği arayan bir noktaya geldi? Sizler de görülmeyeni görmek, duyulmayanı duymak istiyorsanız doğru yerdesiniz. 3 milyon hedefimize giden yolda siz de bize katılın, abone olmayı unutmayın. Bu bahsettiğimiz dönüşün arkasında Berlin'in yaşadığı çok ciddi bazı travmalar var. Bunlardan ilki Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Avrupa'da yaşanan savaş. Almanya'nın güvenlik politikasını temelinden sarsan bu durum ülkenin bir anda güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu fark etmesini sağladı. Geçmişte savunmaya ciddi yatırımlar yapmaktan kaçınan Berlin, 4 yıldır bir yandan Ukrayna'ya askeri destek sağlamanın, diğer yandan da kendi savunma kapasitesini ayağa kaldırmanın yollarını arıyor. Ukrayna Savaşı, Almanya ile birlikte NATO'daki diğer ülkelerin de savunma sanayisindeki yetersizliğini ortaya koydu. Birçoğu bu alandaki eksikliklerini gidermek için yoğun mesai harcıyor. Durumun ciddiyetini piyasalarda da görebiliyoruz. Savaştan hemen önce 96 euro civarında işlem gören Alman savunma devi Rheinmetall'in hisseleri bugün 1200 euro civarında geziniyor. İkinci travma ise okyanus ötesinden Amerika'dan geldi. Trump'ın Avrupa'ya olan güvenlik taahhütlerini sorgulatan çıkışları Almanları Amerika'ya güvenerek yola devam edemeyiz gerçeğiyle yüzleştirdi. İşte bu iki büyük şok Almanya'nın güvenlik algısını temelden değiştirdi. Başbakan Merz, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kuracağız diyerek bu yeni dönemin rotasını çizdi. Unsere Ambition ist und muss sein, das ist auch die Ansage des Bundeskanzlers und auch meine eigene, stärkste konventionelle Armee in Europa zu sein. Begleitet wird der militärische Aufwuchs wo nötig durch einen zivilen Aufwuchs. Der zivile Anteil wird vor allem da aufwachsen, wo er direkt und unmittelbar und effizient die Truppe unterstützt. Also nah dran oder in der Truppe. 2026-2030 dönemi için savunmaya tam 779 milyar euro ayırmayı planlıyorlar. Hatta zorunlu askerliğe dönüş bile bugünlerde tartışılanlar arasında. Fähigkeit im Blick behalten. Und klar ist bei allem auch, reicht Freiwilligkeit nicht, wird es keinen Weg vorbei geben an einer verpflichtenden Heranziehung. Aber auch das dann eben nur unter der Maßgabe eines Bundestagsbeschlusses völlig eindeutig und mit Festlegungen, die noch zu treffen sind. Burada Alman iç siyasetindeki değişime ve bürokrasinin tavrına da yakından bakmak gerek. Başta Yeşiller olmak üzere birçok siyasetçi kendi iç kamuoyuna mesaj vermek ve oy tabanını konsolide etmek için Türkiye'ye karşı sık sık sert, ideolojik ve kısıtlayıcı bir retorik kullanıyordu. Ancak işin mutfağında yani savunma bürokrasisinde bambaşka bir rüzgar esiyor. Sahadaki gerçeği gören güvenlik teşkilatı siyasetçilerin ideolojilerini bir kenara bırakıp askeri ve rasyonel zeminlerde Türkiye ile acilen sağlam bir köprü kurulması gerektiğine inanıyor. Karşımızda siyasi vitrini başka, güvenlik gerçekliği bambaşka konuşan bir Alman devleti var sanki. 10 yıllardır dış politikasını ve silah ihracat stratejisini insan hakları, demokrasi ve sivil özgürlükler gibi değerler üzerine inşa ettiğini savundu. Ambargolarını hep bu kılıfa soktu. Tabii bu değerler özellikle Müslüman veya kendini geliştirmeye çalışan fakat tam batıyla uyuşamayan ülkelere yönelik geçerli oluyor nedense.
Mesela herkes İsrail'in insan haklarını nasıl ihlal ettiğini bilir ama buna rağmen iki ülkenin savunma bağları oldukça iyi düzeyde. Fakat diğer yandan son dönemde Türkiye'ye yönelik ilgiler bunların belki de bir süreliğine tarihe karıştığını ilan ediyor. Savaşlar Avrupa'nın sınırlarına dayandığında Berlin, hayatta kalma refleksinin ve güvenlik kaygılarının siyasi ve ideolojik anlaşmazlıkları ezip geçtiği real politik dönemine geri döndü. Alman ordusunun silah tedarikinden sorumlu kurumunda görevli üst düzey bir bürokrat, küresel jeopolitik gelişmelerin ışığında Almanya'nın etrafındaki güvenilir ortakların azaldığını düşünüyor. Bürokrata göre Ukrayna ve Çin etrafındaki gelişmelerle birlikte dünya bir anda çok küçüldü. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye'den bahsettiğimizde askeri açıdan iyi konumlanmış, güçlü bir NATO ortağını konuşuyoruz. Bu nedenle her iki tarafta bu ortaklıktan fayda sağlayabilir ve birbirinden bir şeyler öğrenebilir. Kendine bu kadar iddialı bir hedef koyarak ordusunu hızla toparlamak isteyen Almanya sadece tek başına hareket edemez. Bu yolda başkalarına da ihtiyacı var. Müttefikleriyle açığını kapatmak zorunluluğunu bildiğinden böyle bir adım attı. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ve savunma sanayisi gün geçtikçe büyüyen Türkiye, Almanya ile birlikte diğer ülkelerinde partner arayışında en ön sıralarda. Nitekim NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'daki acil üretim açığını kapatmaları gerektiğini anlatırken sözü Türkiye'ye getirdi. Türkiye bir savunma sanayisi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek dedi. Üstelik Temmuz ayında yapılacak Ankara zirvesinden beklentisi de bir hayli yüksek. Ona göre Türkiye bu zirvede inanılmaz bir iş çıkaracak ve müttefikler üzerinde büyük bir etki oluşturacak. Almanya Başbakanı Merz geçen Ekim ayında Ankara'ya geldiğinde yeni bir jeopolitik sürece girildiğini ve Türkiye'nin bu oyunun dışında bırakılamayacağını açıkça söylemişti hatırlarsanız. Savunma alanındaki bu işbirliği süreci Merz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmenin de en önemli gündem maddesiydi. Erdoğan o görüşmede savunma sanayisi ürünlerinin tedarikinde geçmişte yaşanan sorunları arkada bırakmalı ve ortak projelere odaklanmalıyız demişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son ziyaretiyle iki ülke arasındaki stratejik diyalog mekanizmasının tam 12 yıl aradan sonra yeniden canlanması da işlerin artık lafta kalmadığını gösteriyor. Yeni kurulan bu köprü iki ülkenin başta stratejik konular olmak üzere doğrudan güvenlik, savunma ve savunma sanayi alanlarına odaklanmasını sağlayacak. Hatta bu yakınlaşmanın sahadaki yansımalarını da çoktan görmeye başladık. İstanbul'da düzenlenen Saha Expo 2026'ya resmi katılım gösteren kurumlardan biri de bizzat Almanya Federal Savunma Bakanlığı oldu. Kulislerdeki genel kanı ve beklenti iki ülke arasındaki diyalog sürecinin ivme kazanarak devam edeceği yönünde. Gelecek temaslarda güvenlik ve savunma konularının masada ağırlığını iyice hissettirmesi, özellikle savunma sanayisinde her iki ülkenin üretim potansiyellerini birleştirme arayışına girmesi kuvvetle muhtemel. Bu noktada gözler bu sene içinde toplanması beklenen 5. Savunma Sanayi İşbirliği toplantısına çevrilmiş durumda. Bu buluşmanın mevcut arayışları somut projelere dönüştürecek son derece önemli sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor. Hatırlarsanız Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımında önüne çıkarılan Alman engeli, Scholz döneminin sonlarına doğru zar zor aşılmıştı. Bugünse karşımızda tamamen farklı, işbirliğine hevesli gibi duran bir Berlin var. Alman ve Türk siyasiler savunma alanında planlanan işbirliğine dair somut detayları henüz paylaşmamış olsa da bazı pratik ortaklıklar şekillenmeye başladı. Türk savunma şirketi Repkon 2027'den itibaren Almanya'da 155 mm top mermisi üretecek. Bu mühimmat NATO standartlarına uygun obüslerde ve dolayısıyla Ukrayna'da kullanılan sistemlerde de kritik bir rol oynuyor. Biliyorsunuz İran Savaşı sırasında füzelerin havada uçuştuğu o günlerde NATO'nun Güneydoğu kanadını korumak için bazı adımlar atılmıştı. İşte tam bu kapsamda Almanya, Türkiye'ye geçici olarak bir Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker gönderiyor. Haziran sonundan Eylül'e kadar görev yapacak bu Alman birliği aslında bölgedeki bir Amerikan birliğinin nöbetini devralacak. Yani Almanya, Amerika'nın Avrupalılar elini taşın altına koymuyor eleştirisine karşı bir nevi ben de artık sahaya iniyorum, yükü paylaşıyorum mesajı veriyor. Alman Dışişleri Bakanı Wadefull da zaten Türkiye ile Ukrayna ve İran gibi konularda omuz omuza çalışmanın kendileri için ne kadar hayati olduğunu açıkça söylüyor. Almanya'nın Tayfun Blok 4 ve kıtalar arası balistik füze Yıldırım Ham'la ilgilendiğini artık bilmeyen kalmadı. Tabi Almanya'nın Türk füzelerini alma ihtimalinin bile konuşulması Yunanistan ve Güney Kıbrıs cephesinde şimdiden büyük bir hazımsızlık oluşturmuş durumda.
Bu arada işin içinde sadece füzeler yok. Bazı Alman yetkililer ülkenin yüzünü Türk İHA'larına da dönmesi gerektiği düşüncesinde. Askeri kapasitesini güçlendirmek için bu şart. Alman kamu yayıncısı DW'nin Türkçe servisine konuşan üst düzey bir Alman askeri yetkili, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Berlin'in savunma kapasitesini artırma arayışında olduğunu ve bu kapsamda Türk dronlarını satın almaya düşünmeleri gerektiğini söylüyor. Üst düzey bir Alman bürokrat da Almanya'nın Türk drone teknolojisine kesinlikle daha yakından incelemesi gerektiğini vurguluyor. Alman savunma uzmanı Benedikt Menk de Türkiye'nin hava platformlarında ortak projelere katkı sağlayacak etkileyici bir bilgi birikimine ulaştığını belirtiyor. İki ülke arasında savunma alanında aslında bazı işbirlikleri var. Örneğin Bayraktar TB2'lerde Alman Hensoldt şirketinin ürettiği sensörler var. İşin bir de siyasi ve kurumsal boyutu mevcut. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik mimarisine resmi olarak dahil edilmesi ihtimali var. Fakat kıtanın SAFE adlı yeni silahlanma programına Türkiye'nin katılımı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin itirazları sonucunda kabul edilmedi. Ama yine de Türk şirketleri belirli projelerde %35'e kadar katılım sağlayabiliyor. Ancak bu ikili anlaşma ve Avrupa Birliği onayı gerektiriyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için kritik katkılar sağlayan bir müttefik olduğunu hatırlatarak, SAFE mekanizması da dahil olmak üzere savunma ve güvenlik girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının büyük önem taşıdığını belirtmişti. Alman mevkidaşı Wedeful'un son açıklamaları aslında bu büyük tablonun en kritik parçalarından birini oluşturuyor. Ona göre Türkiye hem stratejik bir NATO müttefiki hem de Avrupa için vazgeçilmez bir ticaret ortağı. Dahası bakan Ankara'nın savunma politikalarının geliştirilmesi sürecine dahil edilmesine açıkça destek verdi. Yıllardır siyasi çıkmazlar yüzünden buz tutmuş olan Türkiye-Avrupa savunma ilişkileri göz önüne alındığında bu sözler uzun zamandır duyulan en net iyimserlik işareti. Avrupa'nın Amerikan güvenlik garantilerine duyduğu şüpheler derinleştikçe kıta kendi geniş coğrafyasındaki güvenilir ortakları olan ihtiyacını çok daha sert bir şekilde fark ediyor. Biz de bu süreçte Avrupa'nın güvenlik arayışına daha fazla cazip ve vazgeçilmez bir aktör haline geliyoruz. Pürüzler aşılırsa Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlayan satranç tahtasında en kilit oyunculardan biri haline gelecek. Tabii tüm bu gelişmeleri değerlendirirken ayakları yere basan bir realiteyi de unutmamak gerek. Türkiye şu an için Amerika'nın tek başına Avrupa'yı koruduğu gibi bir koruma kalkanı sağlayamaz. Zaten Avrupa'da da kimse Türkiye'nin Amerika'nın yerini pat diye doldurmasını beklemiyor. Teknik olarak da, ekonomik olarak da şu aşamada bu zaten mümkün değil. Ancak buna rağmen Türkiye'nin savunma alanında parlayan bir yıldız olarak şimdiden bu denli öne çıkması, gelecekte elde edeceği güçlü konum açısından bize çok önemli şeyler söylüyor. Rus baskısı Avrupa'nın üzerinde gün geçtikçe büyüyor. Başta Almanya olmak üzere tüm kıta bu tehdidi ensesinde hissediyor. İşte tam bu kırılma anında bizim bu jeopolitik sıkışmışlığı çok iyi okuyup fırsata dönüştürmemiz gerek. Avrupa'nın içine düştüğü bu güvenlik arayışını ve zorunlu ortaklık kapılarını maksimum verimle kullanmalı, savunma sanayimizin bu yükselişini masada diplomatik ve stratejik bir güce dönüştürmeliyiz. Önümüzdeki yıllar Türkiye'nin bu tarihi fırsat penceresinin ne kadar büyük bir kazanca dönüştüreceğini hepimize gösterecek. Yakın zamana kadar Türkiye'ye neredeyse her alanda askeri ambargo uygulayan, silah satışını durduran bir Almanya vardı karşımızda.